Zero point yazıyor üzerinde. O sıfır noktası Paris'in sıfır noktası. İnanın şu ki ona bastığınız zaman önce trene gidiyoruz şehir merkezine gitmek için. 13 euroya tek yön bilet aldım havalimanında ve mavi hatta geçeceğim. Sonra aktaracağım, kendi kalacağım yere doğru devam edeceğim turuncu hat. Selamlar, nasılsınız? Bu bir Paris gezi videosu değil. Nice ve daha güneye doğru ineceğiz. Çiğdem benim çok eski çocukluk arkadaşım. Ondan sonra görünmesinde sorun yokmuş ama konuşmak ister mi bilemiyorum. Merhaba herkese. Böyle güzel, güneşli, harika bir Paris sabahında yola çıktık. Birkaç tane semti, daha önce gezip görmediğimiz şeyleri, Notre Dame'ın yeni halini gibi birkaç şey hedefimiz var. Küçücük küçücük ara ara size göstereceğim ama uzun uzun hiçbir şey anlatmayacağım. Ben de tatili böyle yapıyorum. Az önce onu konuşuyorduk. Diyor ki ben bir mimarım ve hayatımda bilgisayarsız hiç tatile çıkmadım. Ben de bir video içerik üreticisiyim ve hayatımda tatilimi video çekmeden yapamıyorum galiba. Orada ben bu kartı aldım ve bu karta yükleme yaptım. Ama uygulamalar da var, aplikasyonlar var Paris'te gezerken. Makineler bu genelde. Dil seçenekleriyle falan gidebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ben güne başlar başlamaz dedim ki Çiğdem'e şu Galeri Vivienne'e bir gidelim mi? Ben Paris'te pasajları gezmeyi, görmeyi çok seviyorum. Şehrin tarihi kültürünün böyle en estetik yerleri gibi geliyor. Konu sadece alışveriş etmek değil aslında. Onların mimari yapısı, o ruhu içindeki dükkanlar falan çok hoşuma gidiyor. 19. yüzyıl 183 adet yapılmışken, varken daha doğrusu şehirde. Sonrasında bu Haussmann evleri ve Haussmann planı denen Paris'in aslında şehir planlaması yapılırken bunların birçoğu yıkılıyor ve bugün 20 kadarı var ve bunlar içinde Vivienne benim sevdiklerimden bir tanesi. Çok daha dar uzun olanı var, işte demir ve camdan yapılanı var, yerleri siyah beyaz karolusu var, çeşit çeşit pasajlar var. Çok da keyifli gerçekten. Onlardan birinin içine gideceğim. Bu arada o evlerden bahsedeyim. Böyle geniş bulvarlar, 4-5 katlı binalar, yüksek tavan, işte ferforje balkon demirleri falan. Bu Haussmann evleri ve Haussmann planı Paris'in bugünkü görselliğini yaratan şey. 1800'lerde doğmuş. Kendisi bir devlet adamı. 3. Napolyon tarafından görevlendirilmiş bu iş için ve şehri bu hale getiren insan. O yüzden Haussmann apartmanları, binaları ya da evleri filan deniyor. Paris'te Saint-Germain bölgesinde dolaşıyoruz. Aslında bütün o Seine Nehri boyunca dolaştık. Louvre'un civarında bir dolandık. Louvre'a girmedik. Saint-Germain'de böyle keyifli, çok güzel galeriler var. O galerilere girip çıkıyoruz, onlara bakıyoruz. Burada 6. yüzyıldan kalma Paris'in en eski manastırı ve kilisesi diye geçen çok güzel bir mimari yapı vardı. Ben onun içini görmek istiyordum. Bugün güncel olarak içinde konserler düzenleniyormuş. Bu da güzel bir akustiği olduğu anlamına geliyor. Hatta bir klasik müzik konseri vardı, 50 euro, onun fiyatına ve etkinliğine baktık. Gidelim bir binayı görelim dedik, merak ettik. 8'e kadar açıkmış. Sonrasında da bir kitapçı var burada, onu merak ediyorum, onu görmek istiyorum. Ondan sonra keyifli bir akşam yemeği yiyeceğiz. Böyle sakin, güzel öyle. Oraya bak, buraya bak. Biraz otur, nehri izle, etrafı izle, köprülere bak. Paris köprüler şehri aynı zamanda. Dolayısıyla sanat galerileri, tasarım dükkanları derken sokaklar, bistrolar, şunlar bunlar Paris'in enerjisini, güzel bir mevsim olduğu için sokaklarda dolaşarak tadını çıkardığım bir gün. Şu anda bir kütüphanenin bahçesindeyiz. Böyle insanlar aynı zamanda avlusunda oturuyorlar. Böyle oturma alanları var. İçinde sergi alanı da gördüm, kapıda yazıyordu. Çok hoş bir bahçe. Sandalye alıp çeken bir yerde oturuyor gölgesinde. Orada, burada, şurada. Çok güzelmiş.
Müzesi'nin girişi için kalabalıklar, fotoğraf çekenler vesaire. Bu kez girmeyeceğim tabii ki. Ama bu meydandan geçiyorsun. Şimdi ben Sen Nehri'ne doğru devam ediyorum. Yine merak ettim, bir başka yere geldim. Shakespeare Company aslında 1950'li yıllardan galiba geliyor ki ben Kıbrıs'a sizi bir kitapçıya götürmüştüm. İzlemeyenler bakabilir, 1935'ten. Oradaki çalışan demişti ki biz Paris'teki Shakespeare Company'den daha eskiyiz. Ben de o günden beri gideyim de bir göreyim diyordum. İşte orası burası, göreceğiz şimdi. Notre Dame Katedrali'nin hemen o nehri geçince karşısında. Bayağı kalabalık. Önünde kuyruk mu var? Bana mı öyle geliyor? Aa, kuyruk var. Bu arada kapısında şey yazıyor, video, fotoğraf falan çekmek yasaktır ibaresi var. Çok enteresan. Sadece onun için gelme demek istemiş bence. Demek ki o kadar popüler ki insanlar bunun için geliyor. Benim bu kadar büyük bir kuyruğu beklemek gibi bir niyetim yok. Belki bir sabah önünden geçersem bakarım, çok da kasmayalım yani. Ben tabii eski kitapçıları severim, oradaki o konsept durumu severim, o mağazaları, ama bu kuyruğu bekleyemem. Kuyruk bu kuyruk. Bunun olayı neydi? Shakespeare Company niye bu kadar merak ettin diye merak edenler olabilir. Dekorasyonunu bir görmek istiyordum. Bir de 1951'den gelen bir kitapçı. Ayrıca bugün Paris'te İngilizce kitaplar satan en önemli ve eski kitapçılardan bir tanesi. İçinde işte yazarların gelip okuma günleri, şiir okuma etkinlikleri gibi kültür sanat etkinliklerine edebiyat anlamında da ev sahipliği de yapan bir yer ve hemen yanında bir kafesi var. Dolayısıyla ruhu olan bir mekan, o yüzden merak etmiştim. Konumuz budur. Normalde bütün meydan buydu. Şimdi bu. Gördüğüm şeye inanamıyorum çünkü bu meydan sadece ressamlara ve sanatçılara aitti ve onların işleri satılıyordu ve çalışıyorlardı. Şurada bir bölüme toplamışlar hepsini. Hiç beğenmedim. Vallahi yazık olmuş. Böyle hoşuma gitti, gördüm. Hadi içine girip bakalım dedik yani. Müze diyor, kitapçı da var galiba. Galeri alanı mı ne? Nedir bu? Şu kitapçıdaki 3 kitabı göstermek istiyorum. Bunlar sticker kitapları. Şunun güzelliği. Sayfalarca sticker var. İnanılmaz güzel. Yani öyle güzel kitaplar var ki ve kitapçılar var ki İnsan kendini alamıyor gerçekten. Ve dergiler, inanılmaz, hala çok güzel dergiler var. Pazar günü insanlar nasıl vakit geçiriyorlar? Böyle vakit geçiriyorlar. Bir mahalle parkında. Devasa koca bir park, mahalle parkı dediysem mahalle parkı olmak için oldukça büyük ve keyifli gözüküyor. Şimdi park akşamları normalde 8'de kapanıyormuş ama burası parkın içinde bir bar. Yani insanlara akşamları açıkmış. Çok güzel değil mi? Keşif zamanı. Şu işte buranın, Paris'in en eski ve ilk kafesi şeyi bu sol tarafta olan yer. Ve ne kadar canlı, bakar mısınız, akşam olmak üzere. Şimdi biz akşam için rezervasyon yaptığımız restorana gidiyoruz. Bu arada Paris'te rezervasyonsuz kendinize yemek yiyecek bir masa bulmanız hiç de kolay değil. Ve rezervasyonunuza 5 dakika 10 dakika geç kaldım ne olacak ki dediğinizde yine açıkta kalabilirsiniz. Bu arada bu önüne geldiğim sol tarafındaki yer Paris'in 1686 ilk kafesi deniyor. Hemen göstereceğim. Hedeflerinize rezervasyon koyun ve lütfen geç kalmayın.
Küçük Prens dükkanı var restoranın hemen yanında. Çok güzel değil mi? Hedefimiz bu. Memnun kalacak mıyız bu restorandan? Hadi bakalım, gidiyoruz. Saint Germain'den Notre Dame'a doğru Sen Nehri boyunca yürüyoruz. Böyle akşam yürüyüşü. Zaten daha önce görenler biliyor benim videolardan ve belki başkalarından da tabii ki. Böyle seviyor insanlar burada oturmayı, sohbet etmeyi, yiyip içmeyi. Bugün şehirler arası bir tren yapacağız. Yani Avrupa'da başka bir yere de gitmek istesem Paris'ten bu tren garını kullanacaktım. Böyle kat kat uzuyor. Bizim amacımız yarım saatlik bir yolculukta bir şatoya gitmek. Hayatımda şato, yani orijinal bir şato Fransa'da görmemiştim. Göreyim dedim. Şimdi bugünkü deneyimimden size küçük notlar vereyim. Çünkü siz de kendi başınıza gezebilir ve bunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu ana tren istasyonundan farklı şehirlere, Avrupa'da da başka yerlere gidebilirsiniz. Evet, biz makineden bileti aldık. Bilet günlük kullanım, yani saatlik ve o trene özel değil. Bu ne işime yarar ki? Niye böyle veriliyor? Şu işimize yarar. Rötar veriyordu. Biz rötara göre geri geldiğimizde erken geldi gitti dediler. Bu da şu oluyor. Siz o treni kaçırıyorsunuz. Yeniden mi bilet alacaksınız? Hayır. Elinizdeki bilet bir sonraki trende de kullanabileceğiniz bilet haline geliyor. Yani rötar bildirebilir, oradaki çalışan da bunu onaylayabilir, tahtalarda yazabilir, hiç fark etmez. Saatiniz neyse o civarlarda bir orada olun. Vazgeçtim, erken geldim derse tren ne olacak? Kaçırmayacaksınız. Garın karşısına kahve içelim dedik ama bir otelin kafesi burası. Dışarıdan ne kadar klasik bir bina, içine girince de böyle bir şey. Sürpriz. Merkezden buraya aşağı yukarı 28 dakika, yarım saatte geldik. Gelir gelmez burada şatonun fotoğrafı ve oraya giden otobüsler var. Hedefimiz burasıdır. Tahminleri alayım. Burada krem şanti yaratılmış olabilir mi bu şatoda? Evet, ChatGPT'ye sordum, öyle söyledi. Yalan söyleyecek değil ya. Tahmin yürütüyorsun mantıken, bu isim nereden gelmiş olabilir diye. Evet, buranın mutfağında üretilmiş. Oraya gidince şato ile ilgili size bilgiler vereceğim. Karşıda şato oku var, yolun karşısında. Chantilly. Bu Chantilly diye okunuyordur umarım. Her şeyi yanlış okuyor olabilirim. Castle diyor ama Castle olmadığını size anlatacağım. Bu turistlere Castle. Şimdi ücretsiz bir otobüs var. Turistleri böyle bir hat üzerinde götürüyor ve dönüyor. Evet, Chantilly Şatosu'na geldik. Kocaman bir arazinin içinde bir fıskiye, havuz, gölet gibi bir alan var aynı zamanda. Ve devasa büyük bahçeler ve ağaçlar. Online bilet almıştık. Çiğdem, bilet kaç paraydı şatonun bileti? 2 kişi 18 euro. Yani 9 gibi. Burada bu şato bize neler sunuyor onu gösteriyor. Görüyorsunuz bu galeri alanı, yine salonlar, kütüphaneler, yatak odaları, ahırları ve atlar ve bahçenin geneli. Hadi bir şato görelim. Ücretsiz bir otobüs dönüyor turistleri buraya getirmek için. O otobüsün de saatleri var ve biz son öğlen saati olan 1.30'daki otobüsü yakaladık ama yürüyerek de bir 20-25 dakika falan yürünür bence buraya diye düşünüyorum ama güzel bir alandan yürünüyor, böyle şehrin, kasabanın içinden diyelim. Şimdi bu şato 19. yüzyıl şatosu. Bazı bölümleri 17. yüzyıldan kalsa da gördüğümüz hali orijinaline göre 19. yüzyılda yapılmış. Şimdi Fransa'da şato kavramına baktım nedir diye. Mesela Versailles'de bir şato saray, o saray yönetim binası. Bir de castle denen, hani o kale denen versiyon var. Şato ile aynı yazılıyor İngilizce'de ama kaleler daha çok savunma amacıyla yapılmış olan binalar. Bu gördüğümüz şato ise, şanti ise daha çok statü göstergesi, sanat koleksiyonu ve yaşam tarzına dair yapılmış bir şato. Orta Çağ'da daha çok koruma amaçlı kalelerken şatolar Rönesans döneminde işin içine gösteriş, yaşam tarzı, sanat vesaire bu işler devreye giriyor. Bu şato işte o şatolardan biri ve krem şanti diye bildiğimiz kremanın çıktığı mutfakta bu şatonun mutfağı. Çimende yürümek hoşuma gittiği için şu çakıla geçmiyorum. Çok hoşuma gitti. Çıplak ayak yürüseydim ne kadar da güzel olurdu. Vallahi çok havalı gözüküyor bu arada. Burası şatonun şapel bölümü ve müze bölümü, ilk girdiğim yer. Şu an şapeldeyiz.
Köprülerle binalar birbirine asma köprü gibi şeylerle de bağlanıyor. Önünde devasa bir havuz var. Fakat arazi çok büyük ve çok keyifli. Ben atlar ve ahırlara girmek için aslında sabırsızlanıyorum. Çünkü bayılırım o ortama da. Chantilly Şatosu, Conde ailesinin aslında av sarayıydı. Bu şatoda yaşamıyorlardı. Ama aynı zamanda kültürel ve sanatsal buluşmaların da bir mekanıydı. Dönemin aydınları, yazarları ve düşünürlerini ağırladıkları, müzik dinletileri, etkinlikleri, kütüphanesi ve sanat koleksiyonuyla dolu bir hayatı da sürdükleri bir yaşam alanıydı. Şatonun yemek salonu. Şöyle bir yaklaşıyorum. Şamdanlardan kim kimi nasıl görüyordu bilmem ama size bir kaşık dizilimi göstereyim. Kaşıklar kapatılıyor. Tatlı kaşığı, çorba kaşığı görüyor musunuz? Burası da şatonun kütüphanesi. Şatonun resim koleksiyonu olduğu galeri alanındayız. Louvre'dan sonra en büyük resim koleksiyonuna sahip, klasik resim koleksiyonuna sahip olan yerin bu şato olduğu söyleniyor. Böyle bir koleksiyonerlik durumu var. Çıkar çıkmaz ilk duygumu söyleyeyim. İnanılmaz derecede resimleriyle, duvar ve tavan resimleri, goblenler vesaire, o ahşap işçiliği, çok fazla detay, varak, süs, şatafat var tabii ki. Fakat ilginç bir şey var. Mekanlar geniş, tavanlar yüksek, her şey çok ferah. Bir tek mobilyalar minnacık. Böyle yere yakın, yani oturma yerleri dar, çok konforsuz gözüküyor. O orantı neye göre, neden o mobilyalar her zaman bu kadar minik? Çok merak ediyorum. İçerideki resim koleksiyonu, kütüphanedeki kitap koleksiyonu, bunlar zaten ailenin hikayesini ve bakış açısını, yaşam tarzı adına güzel gösteriyor. Şimdi biz müze mağazanın içinden dışarı çıktık. Ben daha büyük bir alan var, büyük bir bina var. O bina ve ahırların olduğu yere doğru da gideceğiz ama bahçede biraz yürüyüp size de göstermek istedim. Böyle ördekler, sazlıklar, göletler. Bayağı bir koruluk, ormanlık alan tabii. Çok büyük bir alan burası. Bilmiyorum kaç dönümün içinde ama hava mis gibi. Bulutlu gözüküyordu, gri gözüküyordu. Şansımıza güneş çıktı. Böyle alanlarda dolaşırken de güneşli olması ayrıca güzel oluyor tabii. Bu heykellerden birine doğru yaklaşıyorum. Arazide böyle heykeller yerleştirilmiş. Bence çok da güzel gözüküyorlar. Ne kadar büyük bahçeler. Yani şurada bir çıkayım da bir dolaşayım desen bayağı bütün gün araziyi turlaman lazım. Çok büyük alanlar. Bu arada insanlar yanına böyle örtüsünü getirmiş, yiyecek içeceğini getirmiş çantasında. Ağaç altlarında çimenlere yayılmış insanlar gördüm. Şurada bir kafe vardı. Krem şantili bir tatlı kesin vardır menüsünde. Orada bir soluklanalım. Bu farklı yalnız. Bizim böyle hazır aldığımız krem şanti gibi bir şey değil. Daha yağlı, daha lezzetli, daha süt tadı aldığım bir şey. Güzelmiş. Saçları nasıl örmüşler Atın? Ne güzel. Ay çok güzel bir çocuk var burada. Merhaba. At müzesinin içinde geziyoruz. Bir at iskeletini de böyle dinozor iskeleti gibi hiç izlememiştim. İlginç. At ve binicilikle ilgili bir müzede ilk kez gezmiş oluyorum bu vesileyle. Şatonun böyle bir müzesi var. Canlı atlarını görmek dışında aslında binicilikle ilgili askeri ve sivil hayattan, atın iskeletinden tutun da yarışlara ve atlı karıncaya kadar bayağı enteresan atlı yarışlar filan. Güzel bir müze yapılmış. Şatoda böyle bir sürpriz, ben bu kadar beklemiyordum. Ahırları ve atları görmek diye yazıyordu ama böyle bir müze bayağı sürpriz oldu. Belli saatlerde atlı gösteri yapılıyor. At müzesi sonrası bu alanda saatimizi bekliyoruz 4.30. İnsanlar yavaş yavaş yerlerini alıyorlar. Hayat sen planlar yaparken başına gelenlerdir. Tam da şu anda gördüğünüz gibi kaçınılmaz bir durum. Yağmur ve biz tren istasyonuna dönecek olan servisi bekliyoruz. Gösterinin bir noktasında çıktık.
Bu at müzesi benim hayatımda ilk kez gittiğim, gördüğüm bir şeydi. At müzesi gerçekten enteresandı. Ne tür bilgiler var? Mesela atlı karıncanın tarihinin Bizans'a dayandığını, yüzyıllar sonra o işte mil etrafında dönen bir oyuncağın mekanik hale geldiğini öğrendik. Ya da bir atın ortalama günde 20-30 litre su içtiğini, koşu atlarının, performans atlarının 40 litreye kadar su içebildiğini, 11 ay hamile kaldıklarını, ortalama hızlarının 20 kilometreden başlayıp hızlı ve koşucu atlarda, performans atlarında 70 kilometreye kadar çıkabilen atlar olduğunu öğrendik. Bunun gibi birçok tatlı bilgi ve çok güzel objeler var. Askeri kısımlar var, gündelik, yarış, polo derken at dünyası, en sonunda bir gösteri performans alanı var ki biz onun başında çıkmak zorunda kaldık. Çünkü bu yağmura rağmen servis yakalayamazsak yarım saat tren istasyonuna yürümek zorundayız. O yüzden hayat bana güzel aldı. Burası Nice'in sahili. İzmir, Alsancak, kordon hissi verdi bana. Baksana şuraya. Renklere bak. Ay bisikletli falan. Çok güzel. Bu nasıl bir renk ya? Bu nasıl bir renk? Delireceğim. Evet, Hayat Bana Güzelciler, Nice'e hoş geldiniz. Nice her zamanki gibi demek istiyorum. Çünkü güneşli, pırıl pırıl, gerçekten ışığıyla, güneşiyle Güney Fransa'nın en keyifli, en ilginç kentlerinden bir tanesi. Şu an size meydandan sesleniyorum. Neden? Çünkü Nice'i gezmeye buradan başlayacağım. Masséna Meydanı'ndayım. Bu meydanın ortasından bir tramvay geçiyor ve o tramvay aslında şehir içi ulaşımında benim de kullanacağım tramvay olacak. Burada dikkat çeken birkaç şey var. Hemen söyleyeyim. Bir tane güneş çeşmesi var orada ve ortasında Apollon heykeli yükseliyor. Güneş çeşmesi dışında meydanda dikkat çeken şey 7 tane direğin üzerinde 7 tane insan heykeli görüyoruz. Nice'te konuşma adını taşıyan bu çalışmanın hikayesi ne? Bu insanlar kim? Bu insanlar 7 kıtayı ve 7 kıtadaki 7 farklı kültürü anlatıyor. İşte onlar birbiriyle konuşuyor. Böyle bir hikayesi ve göndermesi var. Meydan böyle siyah beyaz karolarıyla hemen sol tarafında uzanan bir park alanı var arka tarafta. Oldukça ferah ve geniş. Ben şimdi biraz çeşmeye yaklaşacağım. Sonra Nice'te Eskişehir'i gezeceğim. Limana gidip limanı göstereceğim. Asansörle yukarı çıkıp şehre bir yukarıdan bakacağım. Ve tabii ki Nice sahilleri. Bu arada abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenirseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum ve önerilerle videoya katkı sağlamayı unutmayın. Hadi başlıyoruz. Şimdi Nice'in adı zafer tanrıçası Nike'den geliyor. Dolayısıyla mitolojik hikayeyi daha ismiyle başlatıyoruz. Burada neden Apollon heykeli var diye merak ettim. Çünkü aslında Apollon'u biz müziğin, şiirin, sanatın, kehanetlerin tanrısı olarak biliriz ama Apollon aynı zamanda ikincil güneş tanrısıymış. Dolayısıyla bu kadar ışığın, güneşin bol olduğu bir yerde bir Apollon olması sürpriz olmasa gerek diye düşünüyoruz. Bu heykel buraya dikildiği yıllarda çıplak olduğu için biraz müstehcen bulunmuş ama şöyle düşünelim, mitolojide tanrıları giyinik olarak görmeyiz genelde. O yüzden bir süre sonra kabul etmişler anlaşılan. Şu an gördüğümüz hali bu arada 2007'de yerine konmuş hali. Bir kaldırılmış, yapılmış, düzenlenmiş filan bir şeyler. Nice'le ilgili şöyle bir cümle okumuştum ve çok hoşuma gitmişti. İtalyan zarafetiyle Fransız ruhunun buluştuğu şehir diye. Bakalım bizi neler karşılayacak, bunları nasıl hissedeceğiz? Güneşten, ışıktan ve renklerden bahsettik ya. Evet bunlar tamam ama bir şeyden daha bahsetmek lazım. Nice'i sanatla da anmak lazım. Çünkü Chagall'ın ve Matisse'in de yaşadığı ve onlar adına birer müze var. Bir modern sanatlar müzesi de var. Dolayısıyla müzeleri de gezip göreceğiz ve sizinle paylaşacağım. Ben şimdi bir Nice'in eski sokaklarını ve o limanın olduğu yeri önce bir görmek istiyorum. Oraya doğru yürüyelim. Önümüzde de bir park var. Parkın içinden yürüyelim. Şehrin ortasında bir park olması harika bir şey. Etraf zaten yeşil, evet. Bir tarafımız deniz, evet. Ama şehrin ortasında bu işte fıskiyeler, sular hem böyle bir ferahlık duygusu veriyor. Hem de bunlar biliyorsunuz derin sular değildir. Üzerinde genelde çocuklar falan oynar, eğlenirler. Şu an bir çocuk görmesek de ortam neşeli yani. Benim de oynayasım var. Şurada girip bak çok güzel.
Şimdi eski Nice'in pazarı diyebiliriz. Arkada standlar var. Bu etrafta da böyle bir sürü bar, restoran, kafe var. Güneşi görünce herkes tabii ki masaları dışarı atmış. Güneşli bir şehirde yaşamanın güzelliği bu. Akşam muhtemelen daha canlanıyordur buralar diye düşünüyorum ben. Ama şu anda şu binaların keyfi ve binalarla birlikte o çevrili avlu ve mekanlar gayet hoş. Pazarın güzelliğine bak ya. Ürünlerin teşhirine bak. Tentelerin güzelliğine bak. Yani bu ruha bayılıyorum işte. Avrupa'da en sevdiğim şey bu benim. İtalya'da da bu var. Sürekli bir İtalya zarafeti, İtalya ilişkisinden bahsediyoruz. Nedir bu ilişki diye merak ediyor olabilirsiniz. Nice her zaman tarihte Fransız şehri değilmiş. Kökleri İtalyan aslında. Uzun süre Sardunya Krallığı'na bağlı olarak yönetilmiş olan bir şehir 1856'larda bir referandumla, halk oylamasıyla Fransa'ya verilmiş. O yüzden İtalyanlardan Fransızlara geçmiş olan bir şehirden bahsediyoruz. Buradan Nice'in yukarısına merdivenle çıkılıyor ama çok merdiven var. Evet, Nice sahiline de geldik. Şöyle bir önce uzun bir yürüyüş, koşu, bisiklet artık her ne yapmak istiyorsanız onun için bir yol var. Önce bir sahili göstereyim size. Ben de ilk karşılaştım. Sezon açılmış burada valla. Mayıs'ın ilk haftası herkes yüzüyor. Yazın nasıl oluyor çok merak ettim. Şu anda bile çok kalabalık gözüküyor. Taşlı bir denizi var bu arada, kum değil. Çok geniş, uzun bir plaj burası. Bu beyazlığın sebebi ne acaba? Resmen beyaz gibi burası. Neden böyle beyaz gibi? Hep böyle midir? Öyle. Çok ilginç. Olmuyor. Taşlara bak. Çok güzel. Biraz esiyor ama koku ve duygusu çok güzel. Bayağı da insan var. Neyse bu taşlardan biraz çıkıyorum. Böyle yolun karşısında denize bakan bütün cadde boyunca aslında mekanlar var. Bence bir şey yemek dışında o balkonda oturup bir şeyler içmek de hiç fena fikir değilmiş. Bu arada Fransızlar inanılmaz derecede sportif. Mutlaka koşuyorlar, bisiklete biniyorlar, kayıyorlar. 40 dakika mesafede kayak yapacak bir yere gidebiliyorsun. Mart sonunda hem kayak yapıp hem de güneş ve havaya göre gelip denize girebiliyorlarmış. Şu hedefim var. Merdivenle çıkmak istemeyenler, sağlık problemi olanlar vesaire için bir de asansör var. Manzara noktasına gidiyoruz. O kadar uzun bir bekleme kuyruğu var ki ve bitmiyor ve aynı zamanda eminim yukarıda da bir o kadar aşağı iniş kuyruğu var. Merdivenlerle aslında eğer dizinizde bir sorun yoksa ya da belinizde vesaire, benim dizimde bir ağrı var. Günlerdir çok fazla üst üste seyahat ettim. O yüzden dizimi yormamak için merdiveni kullanmadım ama manzarayı göre göre merdivenle tepeye çıkıp şu koyu bir de yukarıdan görebilirsiniz. Şimdi limana doğru yürüyorum. Hemen bu asansörlerin ve bu koyun sol tarafına doğru bu yol boyu devam edince Nice'in limanıyla karşılaşacağız. Bakalım nasıl bir limanı varmış. Port Olympia. Burada bir inşaat alanı olduğu için limanı çok iyi gösteremiyoruz. Her tarafta böyle çadırlar ve bir çalışma var. Hemen limanda şehrin içinden de geçen bu tramvay havaalanına kadar gidiyormuş. Limanın da sadece bu kadarını gösterebiliyorum inşaatsız. Şimdi limanda aradığımız güzel görselliği bulamayınca koşa koşa soka yemek için gitmeye başladık. Soka ne derseniz Nice'e gelince yemeniz gereken buraya özgü bir lezzet. Nohut unundan bir krep, içinde özellikle bir şey yok. Dışı çıtır, hızlı, yüksek ateşte, odun ateşinde pişiriliyormuş. Üzerine karabiber dökerek yenecek. Niye koşuyoruz derseniz sabah saatlerinde çıkıyor ve öğlen 2'lerde falan bitiyor. Ve 2 olmak üzere. Sokayı yakalar mıyız? Evet, sıra var gördüğünüz gibi. Çünkü burası iyi bir mekan.
sade oluyor demiştim ama gördüğünüz gibi ançüezli, parmigiano peynirli falan filan böyle seçenekler var. Bir de birinci sırada yazan var ya tatlılarda, o ıspanaklı bir tart ama tatlıymış. Nasıl bir şey olacaksa. Şimdi sokalar geldi. Ançüezli ve parmesan peynirli soka söyledik. Ben sokayı kapalı bir versiyon hatırlıyordum. İncecik, çıtır altı bir şey. Pizza dilimi gibi. Beklediğimden yağlı bir şey, onu söyleyeyim. Bir de diğerini tadacağım. Ama bayağı kızartma gibi bu. İlginç bir şey. Demek ki sokayı farklı yapanlar var. Çünkü ben başka videolarda ve başka insanların yediği sokayı izlediğimde üstü kapalı, daha böyle kalın kek gibi bir şey görmüştüm. Bu böyle incecik bir şey, çıtır bir şey. Biraz yağlı ama lezzetli. Küçük bir salata söyledik. Bir de ançüezli bir tart daha söyledik. Onun dışında bir de neydi? Böyle ton balıklı, haşlanmış yumurtalı, domatesli falan bir sandviçi var burada yedikleri. Hatta bunun küçük versiyonunu gördüm. Genelde kocaman oluyor. O da burada çok yaygın. Pan banya. Pan banya da burada pastanelerde falan bulabileceğiniz, sandviçlerde bulabileceğiniz buraya özgü bir şey. O da hiç fena değil. Güzel, doyurucu. İşte böyle bilgileri de verdiysek hadi yiyoruz. Ançüezli tartini falan deyince ben bir ançüezli tart gelecek zannediyordum. Bir sepet ekmekle böyle bir püre gibi 2 tane kap geldi. Buymuş yani olay. Bu size tahtada ismini gösterirken dedim ya ıspanaklı böyle bir tatlı varmış nasıl oluyor diye. İşte görseli bu. Bilet. Al sana bilet. Hadi bakalım tadı nasıl acaba? Tatlı ıspanaklı börek. Hiç hayatımda böyle değişik bir karışım görmüşüm. Günaydın. Ben bugün Nice'te tamamen müze günü yapmayı düşünüyorum. Şu istasyonlara da bayılıyorum. Bir göstereyim yani şu güzelliğe bak. Chagall Müzesi, Matisse Müzesi ve zamanım yeterse Modern Sanat Müzesi. Tüm bunların hepsini size göstermek değil ama buradayken muhakkak ki Chagall'dan ve Matisse'ten bahsetmek lazım. Önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden ben bunu yaşadığım için siz de bunu yaşayacaksınız. Bu arada müzeler saat 10'da açılıyor. Müze biletleri de genelde 8 euro falan 9 euro gibi de online baktığımda. Tamamen Nice'in içinde yürüyerek dolaşabilirsiniz. Her yer birbirine oldukça yakın. Yani sahil tarafı, meydan, müzeler ya da işte o eski Nice dediğimiz o daha İtalyan esintili olan sokak araları falan. Bence Nice'in içini çok rahat yürüyerek dolaşırsınız. Öyle gözüküyor. Şurada hemen yanımda aşağıda gördüğünüz bu mavi sandalyeler aslında bütün bu Côte d'Azur bölgesinin simgesi gibi diyebiliriz. Cannes'da da vardı, Nice'te de var. Bütün bu sahil boyunca mavi sandalyeler var. Bunlar mesela sabitlenmiş olanlar. Bir de bunların bağımsız sağa sola çekilebilenleri var. İnsanlar güneş durumuna göre ağaç altlarına da çekebiliyorlar. Mavi kıyıların simgesi olan bu mavi sandalyeler hediyelik eşya dükkanlarında, magnetlerde ya da farklı görsellerde de kullanılmış durumda. Bu simgesel sandalyelerin de bir hikayesi var mı diye merak edip baktım. Tabii ki varmış. 1950 yılında Charles Tordo isimli bir marangozun tasarımı olan bu sandalyeler o yıldan beri var ama o yıllarda kiraya veriliyormuş. Sonradan halka açık, ücretsiz kullanıma açılmış ve bugün sadece Nice'in değil bütün bu güney kıyısında aslında kullanılan bir simge. Akdeniz'in mavisi ve tabii ki yavaş yaşamın simgesi olarak da kullanılıyormuş. Herkes çok keyifle faydalanıyor. Ben de şöyle bir oturdum, denizi izledim. Bakayım nasıl hissediyorlar diye. Keyifli. Genelde plajlar halka açık olsa da böyle arkamda gördüğünüz gibi işletmeler de var. Yani şemsiyeleri, masaları, şezlonglarıyla. Şimdi sizi başka bir simgeye götüreyim. Aslında Nice boyunca Nice ile ilgili fotoğraflarda mutlaka karşınıza çıkar baktığınızda. Çok güzel böyle mimarisi dikkat çekici bir otel var. Negrosco. Bir ona bakmak istedim. Nedir diye. Biraz yakından bakayım. Onun da bilgisini paylaşacağım. Onun da bir hikayesi var. Evet. Uzakta otel göründü. Pembe beyaz bir bina. Pembe kubbeleri var. Çok bisiklet var. Dikkat. Şehre değer katan önemli simgelerinden biri olan otelin önüne de geldim. Görselliği dışında hikayesi de oldukça etkileyici. 1913 yılında inşa edilmiş. O yıldan bu zamana çok şey görüp geçirmiştir ki öyle. İkinci Dünya Savaşı'nda hastane olarak kullanılmış. Onun dışında içinde 6000 kadar sanat eseri koleksiyonu varmış ki bu onu yaşayan bir müze haline getiriyor ve bugün hala aktif bir otel ama hiçbir otel grubuna bağlanmamış, bağımsız olarak hizmet veriyormuş. Kimler kaldı diye baktığımda bayağı ünlü gördüm. Beatles'da var, Michael Jackson var, Grace Kelly var. Salvador Dali var. Ünlülerin de kalmayı sevdiği bir otel olmuş.
Müzeye geldim. 8 euro bilet ücreti var ama 2 salon kapalı olduğu için 6 euro aldılar. Güzel bir bahçeyle giriyorsunuz ve bahçede bir kafeteryası var. Biraz kısacık Marc Chagall'dan ve bu müzeden bahsetmek istiyorum. Marc Chagall aslında Rusya İmparatorluğu sınırları içinde bugünkü Belarus'ta 1887 yılında doğmuş. Geleneksel bir Yahudi ailenin çocuğu olarak doğmuş ve büyümüş. Dolayısıyla çocukluk anılarında, geçmişinde ve yaşamında oranın izleri var ve bunu eserlerine taşımayı tercih etmiş olan bir ressam. Zaten hayal gerçek arası, kendi hafızası, anıları, çocukluğu, aşkı, evliliği, ilişkiler, hayattan aslında insana dair şeyleri resmediyor. Fakat bu müzede farklı bir durum var. Klasik Marc Chagall eserleri dışında 17 tane resimden oluşan İncil Mesajı isimli bir serinin müzesi bu. Peki kendisi Yahudi ise İncil Mesajı ne oldu, din mi değiştirdi? Hayır değil. Aslında hayatının bir döneminde bir koleksiyonerin isteği üzerine bu konuda resimlerini yapmaya başlıyor. Peki sanat hayatında geriye baktığımızda neler var? Dedim ya Rusya İmparatorluğu sınırlarında doğmuş diye. St. Petersburg'da sanat eğitimini alıyor. 1910 yılında Paris'e gidiyor ve oranın sanat ortamında biraz yoğruluyor. Dünyanın farklı yerlerine de seyahatler ediyor. Amerika'da yaşadığı dönem sonrası Fransa'ya geldiğinde Saint-Jean Cap Ferrat, ki ben de oraya gittim, o yarımadanın olduğu yerde yaşıyor ve Nice'te eserlerini üretiyor. Çünkü Nice'in ışığını ve renklerini sevdiğini söylüyor. Dolayısıyla burası Marc Chagall'a bir saygı duruşu niteliğinde, tamamen İncil mesajları üzerine. Peki nedir? Sadece böyle dini resimler midir? Aslında hayır, dinler arası bir köprü gibi düşünebiliriz bence. İçine farklı mesajları, imgeleri de yerleştirdiği, kendinden izleri de koyduğu, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra insanlığın çektiği acılar üzerinden de beslenerek bu tabloları yaptığı üzerine bir not da var. Havva'nın yaratılışı ve baştan çıkartma hikayesiymiş. Adem ile Havva'nın cennetten kovuluşu. İbrahim'in oğlunu kurban etmek üzereyken bir meleğin gelip onu durdurması. Şöyle farklı Marc Chagall tablolarından da görebiliyoruz. Buradaki hediyelik dükkanındaki kartpostallarda vesairede. İçeride öğrendiklerim öncelikle Marc Chagall hayattayken 1973'te 86. yaş gününde açılışı yapılmış. Kendisi ve eşinin de katılımıyla kendisinin bağışladığı tablolar ve onun yerleştirdiği gezilme görülme planıyla sergileniyormuş. Kapalı olan salonlar mozaikler ve vitraylar üzerineydi. Farklı malzemeyle de çalışmış ama orada bakım vardı. Göremediğimiz onlarmış. Chagall'dan sonra Matisse Müzesi'nde gezdim. Bazı görüntüleri çektim ama orada bir şey söylemeyip hemen aşağıya indim. Şimdi size biraz daha şehrin merkezine inmişken anlatayım. Matisse bir Fransız ressam, Chagall'dan farklı olarak, ve müzesi hayatının farklı dönemlerinden eserleri barındırıyor. Zaten sadece ressam değil, heykeltıraş ve grafik sanatçısı Matisse. Fauvizm akımının öncülerinden, özellikle 1905 ve 10 yılları onun en popüler olduğu ve bu akımın öncüsü olduğu yıllar. Nice'te yaşadığı yıllarsa hayatının son dönemleri. Hastalığıyla birlikte burada yatağa bağlı ve bir odada otururken oradan sanat üretmeye devam ediyor. Renkli boyadığı kağıtları keserek yaptığı kolajlarla bir kağıt sanatı yapıyor. Ama öncesinde fauvizm dediğimiz şeyde ise canlı ve parlak renkler, tek renkler, kadınlar vesaire grafikler kullanıyor. Dolayısıyla Matisse'in çizgisi bu. Daha çok Nice'deki döneme ait eserler vardı. Kullandığı bazı objeler ya da örnek aldığı, işte üzerine çalıştığı... Allah'ım, kafamdan yine bir kuş geçti. Sanata meraklıysanız, Matisse'i ve Chagall'ı anlamak için biraz fikir sahibi olmak isterseniz bu müzeleri gezebilirsiniz. Onun dışında burada bir modern sanatlar müzesi var. O çok daha şehrin merkezinde, hemen şurada yakınlarda, arkamda hatta kapı girişi var. Nice büyük bir şehir, onu söyleyeyim. Ama merkezinde ve sahil boyunca gezilip görülecekler yürüme mesafesinde. Benim gittiğim gibi müzelere, daha uzak noktalara gitmek istiyorsanız bir yarım saatlik falan yürüyüşler yapabilirsiniz. Bu arada Uber ve Bolt burada çalışıyor. Başka ne söyleyebilirim? Kaç tane yağmurlu gri günü varsa onlardan sıyırmaya çalışın. Bazı günler öyleydi ama genelde gördüğünüz gibi parlak ışığı olan,
parlak bir şehir Nice gerçekten. Enerjisini nasıl buldum? Daha küçük bekliyordum. Tabii ki bir büyük şehir bekliyordum ama bu kadar değil. O anlamda beni şaşırttığını söyleyebilirim. Burada ne bulursunuz? Deniz tatili bulursunuz vesaire ama onun dışında farklı şeyler var. Mesela benim bir günüm daha olsaydı... Yine Nice'te bir başka sanatçının izini sürmek de mümkün. Picasso da hayatının farklı dönemlerinde kısa süreliğine de olsa Nice yakınlarındaki kasabalarda yaşamış. 1946'da örneğin Antibes'te bir dönem yaşamış ve burada resim çalışmaları yapmış. Nice'e aşağı yukarı 40 dakika arabayla bir mesafede bir kasabadan bahsediyoruz. Antibes kasabasında Chateau Grimaldi, Picasso'nun müzesine de ev sahipliği yapıyor. Bu Saint-Tropez taraflarına biraz daha geçince bazı köyler var. Özellikle bağcılık ve şarap üretimiyle ilgili orada şaraphaneler var. Yine Nice'te golf sahaları, golf alanları var. Bir golf kulübü üyesi olmanıza gerek yok. Merakınız varsa gidip orada işte oradaki keyifli mekanlarda vakit geçirip belki denemek isteyebilirsiniz. O yüzden bir günüm daha olsaydı işte golf sahasına gitmek, şarap evlerine gitmek gibi civardaki köy ve kasabalardaki deneyimlere ve o yerel yaşamın içine biraz daha girmeye çalışırdım ama bu ilk kez Güney Fransa'ya gelişim olduğu için şöyle bir ilk bakış olarak görmek istedim. Bundan sonra geldiğimde nerelere gideceğim detayları bambaşka olacak. Bu arada bu videonun sonunda bir teşekkürüm olacak. Benim çocukluk arkadaşım, can dostlarımdan bir tanesi Çiğdem'e çok teşekkür ediyorum. Benim aslında tatil için geldiğim bu bölgede sizin için çektiğim videolar konusunda da beni destekledi ve anlayış gösterdi. Videoyu beğendiyseniz ve ilgilenecek olanlarla lütfen paylaşın, like edin ve hype çıktığında bir de lütfen hype'a basın ki başkalarının önüne de çıkalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye. Paris 28 dereceydi. Söyleyeceklerim bu kadar. O kadar da şanssız değilizdir belki de. Kan yazıyor burada kocaman. Güneşli harika bir Monaco'dan herkese merhaba. Şu an buradaki his ne biliyor musunuz? Adalarda dolaşmak gibi. Bir başka ortaçağ kasabasına geldim. Şu ana kadar gördüğüm galerileri saysa mıydım diye düşünmedim değil. Saint-Jean Cap-Ferrat. Saint-Tropez'e vardım. İlginç bir enerjisi var.